Orta Doğu'nun gizemli şehri, Arap çöllerinin kayıp anası, dev mücevher, El Hazne. Hollywood filmleriyle ölümsüzleştirilen, ardı arkası kesilmeyen araştırmalara konu olan o gizemli şehir. Dev kayaların içinde inşa edilen o şaheser, El Hazne. İslam'ın ilk kıblesi olduğu iddiası ve Kur'an-ı Kerim'deki kutsal yer olarak iddia edilen bu şehir. Petra, El Hazne. Bugün sizleri Arap çöllerinin kayıp şehri olan Petra'ya götüreceğim. Daha 2 asır önce keşfedilen bu gizemli şehir hakkında daha önce hiç bilgi sahibi oldunuz mu? Keşfedildiği günden beridir kazı çalışmaları ve arkeolojik araştırmalar hala devam ediyor. Kasvetli, çorak bir çölde böyle bir eser neden inşa edildi? Bu şaheseri yaptıran kimdi, amacı neydi? Adeta tarihten silinip tekrar gün yüzüne çıkan, yeniden keşfedilen bu yapının sırrı ne? Evet, bulunduğunuz yerden Petra antik kentine kısa bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? O halde Petra antik kentine, El Hazne'ye hoş geldiniz. Petra, Ürdün'ün Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki toprakları üzerinde yer alan antik bir kenttir. Milattan önce 400 ile milattan sonra 106 yılları arasında Nebatilere başkentlik yapmıştır. Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür. 400 yıllardan sonra deprem ve ekonomik sıkıntılardan dolayı kent gözden düşmüş ve şehir zamanla unutulmuştur. Peki bu şaheser, muhteşem yapı ne zaman keşfedilmiştir? 1812 yılında İsviçreli gezgin Johan Böker tarafından yeniden keşfedilmiştir. 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası listesine dahil edilen antik kent, 7 Temmuz 2007 tarihinde ise dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. 19. yüzyılda tarihçiler yerel bedevilerden El Haznetül Firavun tabirlerini almışlar. Yani Firavun'un hazinesi. Bedeviler El Hazne'nin eski bir Mısır hazine kasası olduğuna inanıyorlardı. Ancak günümüz uzmanları bu yapının eski Mısırlılara ait olmadığına dair kanıtlar buldu. Araştırmalar El Hazne'nin milattan sonra 80 sıralarında eski Mısır'ın canlı günlerinden neredeyse 1000 yıl sonra yapılmış olacağını hesaplamışlar. El Hazne'yi Mısırlıların inşa etmediğini, başka bir rakibi olduğunu ve ipuçları 2000 Yunan-Roma el yazmalarında saklıdır. El yazmalarında çölün muhteşem kenti Petra'dan söz edilir ve Nebatilerin ana yurdu olarak betimlenir. Nebatiler köken olarak göçebe kabilelerdi. Buraya Arap Yarımadası'ndan geldiler. Ticaret faaliyetleriyle tanınırlar. Nebatiler ticaret sayesinde çok tanınır olmuşlardı. Hatta o dönemde dünyanın en zenginleri olarak biliniyorlardı. Fakat Nebatilerin Petra gibi bir kent, El Hazne gibi bir başyapıt yapacak kapasitede usta inşaatçılar olduğu kimsenin aklına gelmedi. Nebatiler El Hazne gibi büyük bir yapıyı nasıl yapmayı başardılar? Yapım aşamasına bakacak olursak eğer farklı bir tarz göreceğiz. Desteksiz yapıların ve kesme taş kanatların arasındaki fark başlangıç noktasıdır. Desteksiz yapılarda, yani normal bir eser, ev yapılırken temelden başlanır. Ama kesme taşlarda eserin yapımına yukarıdan başlanır ve aşağı doğru eser tamamlanır. El Hazne geleneksel yöntemle, yani aşağıdan yukarıya doğru yapılmamıştır.
yukarıdan aşağı doğru yapılmıştır. Bunun anlamı 39 metre yüksekliği olan bu yapıyı yapan inşaatçılar 39 metre yükseklikte başlamış olmalarıdır. Yukarıdan aşağı doğru büyük bir gayretle çalışmalara başlandı. Her kesim, her vuruş, her aşama mükemmel olmak zorundaydı. Çünkü inşaatçılar bir hata yaparsa tekrar onarmaları mümkün değildi. Yukarıdan aşağı doğru çalışmalar sürdükçe dev eser kendini göstermeye başlıyordu. Adeta şah bir eserin üstündeki tozu kaldırır gibi yavaş yavaş o muazzam eser ortaya çıkıyor gibiydi. Asıl bölüme gelelim. Bu gizemli dev eserin işlevi neydi? Niçin yapılmıştı? Araştırmalar bir tür tapınak, mezar veya anıt diye ifade ediyordu. Ama henüz bu iddiaları destekleyecek bir kanıt yoktu. Arkadaşlar, bunlar birer ihtimal. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Mesela ben de bir ihtimal vereceğim. Konuyla alakası yok. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış, buna bakalım. Mesela sen bana abone değilsin. Nereden bildin? Gerçekten değilim. Kalp gözüm açık. Oradan görüyorum. Nereden bileceğim? YouTube stüdyo ayarlarında izleyenlerin %70'inin abone olmadığını görüyoruz. Eğer ki sen abone değilsen, evde kaç kişi varsa o kadar abone bana borçlusun. Şaka yapıyorum tabii ki, canın sağ olsun. Ama her şakanın altında bir gerçek vardı diyorlardı. Ya öyle bir şey duymuş. Neyse, onu geçelim. Boş ver. Arkadaşlar, ben de bu mecraya girmeden önce şu YouTuber'lar neden sürekli abone ol diyorlar diye düşünüyordum. Yani bana birazcık şey gibi geliyordu gibi bir şey, yani zoruma da gidiyor. Bir defa tek geç yeter ya diyordum. Ta ki başıma geldi yani. Adamlar haklı ama arkadaş. 15 dakikada izlediğiniz video, adamlar gecesini gündüzüne katıp çalışıyor ya, video çıkarmak için. Neyse, ben bunları anlatırken siz çoktan abone olmuşsunuz bile. Evet arkadaşlar, siz şu an Petra Antik Kenti'nin videosunun hemen altındaki kırmızı kutucuğa tıklarken biz Petra Antik Kenti'ne, Elhazne'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belki de Elhazne'nin içi bize gerçekleri gösterecekti. Bu yapının neden yapıldığını, kim tarafından yapıldığını bu eserin içine girdiğimizde öğrenecektik. Ancak gösterişli ön cephenin ardından Elhazne'nin içi sürpriz yaratıyor. Derken burada muhteşem odalar, şaşırtıcı süslemeler, sizi cezbedecek bir sahne maalesef yok. Evet, şaşırtıcı ama hayal kırıklığına uğrar gibi olduk. Sadece 12 metrekarelik 13 metre yüksekliğinde ön tarafında 2 yan oda bulunan basit bir salonu var. Salonun yapımı titiz bir mühendislik çalışması gerektirdi. Salonun üzerinde 160 metrelik sert kayanın ezici baskısı bulunuyordu. Üzerinde oturan devasa bir öbek var. Onlarca metre kaya, hepsi de boşluğa ağırlığını veriyor ve bu ağırlığı başka bir yere aktarmak gerekiyor. Burada yapılan şudur: yük etkin bir biçimde en düz yolu izliyor ve mağaranın çevresinden dünyanın merkezine doğru baskı yapıyor. Salon çok büyük yapılırsa sorun çıkar. Üstteki devasa öbek çevredeki yük yolculuğunu yapamaz ve işte bastırıp kırar. Nebatiler tasarımlarının sırlarını tabii ki biliyorlardı. Feci bir çatı çökmesini önlemek için odaları küçük yapmışlardı. Ancak içteki alanın basitliği Elhazne'nin dini işlevi konusunda hiçbir ipucu vermedi. Bunun ne olduğuna dair pek çok spekülasyon var. Bu bir tapınak mı? Ama tapınağı gösterecek delil yok. Mezar mı? Ama buna da dair bir kanıt yok. Elhazne belki de Yüce Kral için yapılmış bir anıttı. Elhazne'ye baktığımızda bu dev yapıyı yaptırabilecek kişinin ancak bir kral olabileceğini düşünmekten başka çare yok. Çünkü bunu yaptıracak kişinin çok zengin ve çok güçlü olması lazım. Eğer bir kral yaptıysa bu kral kimdir?
Arkeologlar bu yapının herhangi bir nebati kralının yapabileceği ihtimalini verip kesin bir isim vermekten kaçındılar. Kim, ne zaman ve niçin bu yapıyı inşa etmiştir? İzlenecek, araştırılacak bir sahne kalmayınca El Hazne'nin belki de asıl işlevinin ne olduğu anlamayacakları düşünüldü. Ancak burada işler değişti. Sıkı durun. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam etmeden önce kısa bir reklam arası diyelim. Oturduğumuz yerden Petra'yı anlatmak çok da heyecan vermese gerek diye düşünüyorum. Bu yüzden sırf sizler için, eğer Temmuz ayının ortalarına doğru 10.000 aboneyi geçersem sırf sizler için Petra'ya, yani Ürdün'e, yani El Hazne'ye gideceğim. Bu sefer oturduğumuz yerden değil, Petra'dan size Petra'yı, El Hazne'yi, o gizemli şehri anlatacağız. Biliyorum desteklerinizle değil 10.000, 10 milyonu bile geçerim. Ama şimdi bir 10.000 olalım da Allah kerim ya. Sonra 10 milyon olmak istersem size söylerim. Ama muhakkak sonuna kadar izleyin. Gerçekten enteresan bilgiler. Ancak burada işler değişti. Sıkı durun. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Arkeologlar şaşırtıcı bir hamle yaptı. 1996'da zemin seviyesinin Nebati döneminden çok daha alçak olduğunu keşfettiler. Bu keşif bir araştırmacıyla bunun altındaki gizemi bulup El Hazne'nin son sırrını çözmek için bir yeraltı araştırması yapmaya sevk etti. Nebatilerin El Hazne'yi yapma amacı yüzyıllardır sır olarak kalmıştı. Şimdi çığır açan yeni keşif gerçek işlevi konusunda hayati ipuçlarını ortaya çıkarıyor. Birçok keşif yapıldı ama hiçbiri anlatacağım bu keşif kadar önemli değildi. Bu kazı bu eşsiz yapının pek çok önemli detayını açığa çıkardı. Petra Arkeolojik Parkı'nın müdürü Süleyman Farajat, Petra'ya giden Dönemeçli Boğazsig'in taş döşeli yüzeyin bitiminden 300 metre önce kumların altından yok olduğunu biliyordu. İçine bir şey doğdu. Yol meyilli yöne doğru ilerliyorsa El Hazne'ye şu anki seviyesinden oldukça altında ulaşırdı. El Hazne'nin yığılan kumların altında kalan gizli bir katı olabilirdi. Ve bu ihtimaller ona 2003'te büyük bir kazı başlattı. Ve çabasının karşılığını tabii ki aldı. Yüzeyin 6 metre altında bir keşif yaptı ve 4 gömü odası bulundu. İçlerinde 11 kişinin kemikleri vardı ve bir odada defin bulundu. Bir erkek defni. El Hazne bir anıttan çok fazlası. Peki buraya kimler gömüldü? Bunlar kime ait? Bu dev yapıyı yapan krala mı? Uzmanlar mezardan çıkan eşyaları analiz etti. Buluntular milattan sonra 1. yüzyıldan ya da 1. yüzyılın başlarından kalma. Milattan sonra 1. yüzyıl gibi bir tarih sayesinde El Hazne'nin kralının muhtemel kimliği tespit ediliyor. El Hazne'nin 4. Aritas'ın hükümdarlığı döneminde yapıldığı ifade ediliyor. Sayın Farajat'a göre 4. Aritas muhtemelen Petra'nın en büyük ve en başarılı hükümdarıydı. Bulunan Nebati sikkelerinin %80'inde 4. Aritas'ın resmi vardı. Görünüşe göre bu zenginliklerini iyi amaçlar için kullandılar. Uzmanlar onun Petra'nın en istekli imarcısı olduğuna inanıyor. Büyük tapınakların ve kent caddelerinin yapımı ona atfediliyor. Yapıya tekrar gelecek olursak, arkeologlar bulduğu bu hurdanlıklar ve tanrılara atfedilen hediyeler buranın bir tapınma yeri olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda elde edilen kanıtlara bakılınca buranın halkın bir kutlama ve hac yeri olduğunu bildiriyor. Elde edilen tüm bu keşifler Petra'nın ve Nebatilerin tarihteki yerinin tekrar düşünülmesine neden oluyor. Petra'nın en etkileyici yapıları arasında amfiteyatro bulunur. Diğer dev yapılarsa hazine binası, ön cepheler yolu, kraliyet mezarları ve
Ad-Deir Manastırı bulunmaktadır. Petra hakkında daha bilinmeyen birçok şey vardır. Bazı araştırmacılar buranın önemli belgelerin bulunduğu bir yer olarak düşünmüştür. 2400 yıllık tarihe sahip olan gizemli Petra hakkında keşifler hala devam ediyor. Ürdün'deki Yermük Üniversitesi'nin bir arkeoloğu olan Zidan el-Müezzini 1979'dan beridir Petra'da kazılar yapmakta ve Petra'nın sadece %15'inin ortaya çıkarıldığını ifade ediyor. Kalan %85'inin hala yer altında ve el değmemiş halde durduğunu bize ifade ediyor. Petra'nın yıllar geçtikçe giderek ziyaretçisinin arttığını ve son yıllarda 1 milyona yakın ziyaretçisinin olduğunu bize ifade ediyorlar. Aynı zamanda Petra dünyanın en çok ziyaret edilen alanlarından biri haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçi bu antik kenti, kayıp şehri ziyaret ettiği sürece bu kayıp şehrin efsanesi devam edecek. Evet, bugün hep beraber Petra'yı ziyaret ettik ve döndük. Sizler güzelce kahvenizi, çayınızı yudumlarken ben de bir sonraki video için hazırlıklara başlayayım. Daha güzel bir çalışmayla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.